hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle ortalama 1,5 aydır kullandığım, deneyimlediğim Samsung S20 üzerine konuşacağız ve bu tecrübelerimi sizlere aktarayım istiyorum. Hem de S20'yi biraz daha yakından tanıyacağız. Öyleyse şöyle başlayalım. S20 tasarımı ile oldukça sevdiğim bir telefon oldu. Henüz daha telefonu almadan önce de dikkatimi çeken şeylerden birisi mükemmel tasarımı oldu. Telefona şöyle karşıdan bakacak olursak neredeyse çerçevesiz tasarımı telefona oldukça modern bir hava veriyor. Ayrıca panelin köşelerinde hafif bir eğim var. Böylece telefona yandan baktığınız vakit tamamen çerçevesiz bir panelden oluşuyor gibi bir izlenim veriyor. Ayrıca bu kıvrımlar yansımada yapmıyor. Tasarımdan devam edecek olursak ön kamera tam olarak simetrik bir şekilde ortaya konumlandırılmış. Sağa ya da sola değil de tam ortaya konumlandırılması bence oldukça hoş olmuş. Bildiğiniz üzere S10 ailesinde sağ tarafa konumlandırılmıştı. Burada hem kamera S10'a göre biraz daha küçülmüş hem de ortaya konumlandırmışlar. Bence oldukça şık olmuş. Elbette ilerleyen süreçte panel arkasına saklı ön kameraları göreceğiz, fakat o zamana kadar şu an piyasada olan telefonları değerlendirdiğimiz zaman çentiksiz tasarım ile bu küçücük bir ön kamera bence oldukça hoş olmuş. Hem de bu kameranın etrafında örneğin bir selfie çektiğiniz zaman bir zamanlayıcı olarak gözükmesi ya da bu tarz farklı fonksiyonlar atayabilmeniz bence güzel bir hava vermiş telefona. En azından bu tarz fonksiyonlarla da daha kullanışlı hale geliyor. S20'nin arkasına bakacak olursak burada güzel gri rengi dikkatimizi çekiyor. Samsung bu rengi kozmik gri olarak isimlendirmiş. S20 Plus, S20 Ultra'da kozmik siyah rengi mevcut, fakat S20'de kozmik siyah ne yazık ki mevcut değil. Burada telefonu ilk almayı düşündüğüm zaman da keşke siyah rengi olsaydı diye düşünmüştüm. Fakat sonradan telefonu alınca açıkçası bu rengi oldukça beğendim. Diğer renkleri görmedim, o yüzden yorum yapamıyorum, ama kamera sisteminin burada siyah olması, işte ön paneli zaten siyah bir genelde duvar kağıdıyla kullanınca oldukça şık bir hava veriyor telefona ve bu renkten oldukça memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Hemen üst tarafa bakacak olursak burada ise kamera sistemini görüyoruz. Kamera sisteminde hafif bir çıkıntı var. Burada dikkatli baktığımız zaman lens bölümünün kenarındaki çerçevenin hafif dışarıya olduğunu da görebilirsiniz. Böylece lensi de bir koruma işlevi görüyor. Telefonun tuş konumlandırmasına bakacak olursak burada telefonu tuttuğunuz zaman tam olarak doğru yerlere tuşlar konumlandırılmış. Böylece tek elle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve dikkat edin, tam olarak parmağım buraya denk geliyor. Yani ses açıp kapama işlemlerini, bu tuşlarla olan işlemleri çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tek elle rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki benim için de bu önemliydi. Kontrol panelini isterseniz ayarlardan açarak panel ortasından da kontrol edebiliyorsunuz. Bu da tek elle kullanımı daha da iyi hale getiriyor. Şimdi ses açıp kapama konusunda şundan da bahsetmek istiyorum. Çok küçük bir ayrıntı ama en azından bunun deneyimini yaşadığım için hem Samsung'a da buradan bir geri bildirim yapmış olurum. Şöyle ki siz telefonda ses açıp kapama tuşuna bastığınız zaman, örneğin ki sesi kısmak istiyorsunuz, bastınız, üst tarafta bir bildirim bölümü, ses seviyesini görüyorsunuz. Bu panel, bu ekran doğrudan kapanmıyor. Yani sonradan biz ekrana ya da herhangi bir şeye tıkladığımız zaman arka plana atılıyor. Doğal olarak şimdi düşününce bunda bir problem yok. Ama bir video izlediğiniz zaman, örneğin YouTube'dan video izliyorsunuz, ses fazla geldi ya da az geldi, değiştirdiniz. Üst taraftaki bölüm kapanmıyor. Sonra tekrar videoya tıklıyorsunuz. Videoya tıkladığınızda video da bir canlanıyor. Doğal olarak bu çok küçük bir ayrıntı ama bu bölüm kendiliğinden kapansaydı kullanıcı deneyimi daha da yukarıya çıkardı. Çok basit bir güncelleme ile çözülebilecek bir şey. Belki ayarlarda bunu yapmanın yolu da vardır, fakat baktığım vakit bunu göremedim. Video izlerken birazcık insanın dikkatini dağıtabiliyor. Bir güncellemeyle bu çözülürse kullanıcı deneyimi daha iyi hale gelir. S20'nin köşelerine bakacak olursak burada Noton gibi keskin hatlar değil, biraz daha yumuşak bir hatlar olduğunu görebiliriz. Yine arka tarafta da bunlar geçerli. Bu da telefonu elinize tuttuğunuz zaman daha rahat bir kullanım sağlıyor. En azından daha rahat bir şekilde elinize oturduğunu söyleyebilirim. Böyle köşelerde rahatsız etmiyor. Oyun oynarken vesaire de çok rahat bir şekilde telefonu şu şekilde tutabiliyorsunuz. Köşeler rahatsız etmiyor. Telefonun ön tarafına bakacak olursak burada Gorilla Glass 6 ile korunmuş. Arka planda da aynı şekilde Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Çerçevelerde ise alüminyum bir malzeme kullanılmış. Şimdi çok sorulan sorulardan birisi, telefon parmak izi bırakıyor mu? Elbette ki her cam panellerde olduğu gibi
hafif bir parmak izi tutuyor ama abartılı bir şekilde dikkat çektiğini söyleyemem. Düzenli aralıklarla temizlerseniz problem olmayacaktır. Ama böyle hiç parmak izi tutmuyor da diyemem. Yani parmak izlerini burada görebiliyorsunuz. Bu arada destek olmak adına videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi, bir yorum yazmayı unutmayın. Telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Sorularınız varsa bunları yazmayı unutmayın. Şu an inanılmaz derecede sıcak bir ortamda terleyerek size bu içeriği üretmeye çalışıyorum. Bu bir sponsorlu içerik de değil. Sadece tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Yani faydalı olması için uğraşıyorum. Bu noktada destekleriniz ve geri dönüşünüz benim için oldukça önemli. Samsung S20'yi şöyle bir tuttuğunuz zaman çok ağır bir telefon olmadığını söyleyebilirim. 163 gram bir ağırlığa sahip. Bu noktada telefona şöyle bir bakacak olursanız oldukça ince bir telefon olduğunu da görebilirsiniz. Bu da telefonu çok daha şık bir hale getirmiş. Kesinlikle iPhone 11 Pro gibi kalın ve kaba bir telefon değil. Çok daha çerçevesiz ve çok daha ince ki ilerleyen süreçte iPhone 11 Pro ile S20 karşılaştırması da gelecek. Buna biraz sonra değineceğiz. Olayın özetinde tasarım üzerine konuşacak olursak Samsung S20 oldukça modern ve şık bir telefon olmuş. Ben tasarımının telefonu oldukça beğendim. Telefonu şöyle tuttuğunuz zaman kesinlikle premium bir telefonum hissini insana yaşatıyor. Şimdi dayanıklılık konusunda size bir tecrübemi, bir hikayemi anlatmak istiyorum. Telefonu düşürdüm ve ortalama 1,5 metre gibi bir yükseklikten mermer bir zemine düşürdüm ve ya o sesi duymalıydınız. Akşam vaktinde böyle sessiz bir ortam, pat diye bir ses geldi. Dedim kesin ekranı kırıldı. Ya ekranı kırılmasa bile bir çatladı, hani kesin bir şey oldu çünkü ses bana bunu gösterdi. En azından eski tecrübelerim bunu gösteriyordu. Fakat alıp baktığım zaman hani dediğim gibi kesin kırıldı diye bakıyordum. Hiçbir şey yok. Ve ben telefonu kılıflı da kullanmıyorum. Hatta önünde kendi kılıflı bir şekilde geliyor. Bu kılıfı da çıkardım. Aslında kılıf da değil de o çizilmek için. Arka tarafında da bir kılıf yoktu. Buna rağmen hiçbir şey olmaması beni oldukça şaşırttı. Dediğim gibi sert bir zemine düştü. Telefonun ne tarafa doğru düşürdüğüme dair şöyle baktığım zaman alt tarafta küçük bir darbe izi gördüm. İçeriye doğru göçmemiş ama küçük bir böyle çiziklik gibi bir çok böyle aşırı derecede küçük bir kılcal çizikleri görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey, yani telefon şu şekilde açıyla köşeye doğru düşmüş ve hiçbir şey olmamış. Elbette ki bu bir dayanıklılık testi değil ama en azından beni şaşırttığını söylemek istiyorum. Şimdi Samsung S20'yi alma nedenlerimden birisine de geldik. Panel. Samsung S20 inanılmaz derecede güzel panel özellikleriyle beraber geliyor. Dinamik AMOLED bir ekranı mevcut. Böylece siyah renkler inanılmaz derecede güzel gözüküyor. Renk tarafında 16 milyon renk veriyor. Şimdi AMOLED ekranda bir sürü farklı duvar kağıdı denedim ve ne yaparsanız yapın bu renklerle, bu çözünürlükle, ona biraz sonra geleceğiz. Her duvar kağıdı çok güzel gözüküyor telefonda. Samsung S20 3200'e 1440 çözünürlüğe sahip. Bu da inanılmaz derecede keskin bir görüntü sunuyor. Tabi ekranını tam çözünürlükte kullanmak zorunda değilsiniz. Ayarlara girdiğiniz zaman 2400'e 1080 ya da 1600'e 720 seçenekleri de mevcut. Eğer ki 1600'e 720 yaparsanız elbette ki daha az çözünürlükten dolayı telefon daha az pil harcayacaktır, enerji harcayacaktır. Doğal olarak da şarjı daha da uzun dayandığını söyleyebilirim. Örneğin dışarıdasınız, telefonunuzun şarjı az kaldı. Bu çözünürlüğü düşünerek pil tasarrufu da yapabilirsiniz. Normal pil tasarrufuna ek olarak. Samsung S20'nin panelinin güzel yanlarından birisi ise 120 Hz desteklemesi, yani 120 kare hızı bizlere veriyor. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum ki başlangıçta bu 120 Hz'i doğrudan hissetmemiştim. Fakat telefonu kullandıkça, örneğin bir gün boyunca sadece 120 Hz kullandım, bir gün sadece 60 Hz kullanıp şöyle bir kıyasladım deneyimlerimi. Gerçekten arada dağlar kadar fark var ve 120 Hz'de oyun oynamak, tarayıcıda gezmek, pek çok işlemi yapmak çok daha keyifli, çok daha akıcı bir şekilde telefondan yararlanıyorsunuz ki bu da bence oldukça güzel. Burada dikkat etmek gereken bir şey var. 120 Hz'i 3200'e 1440 çözünürlükte kullanamıyorsunuz. Burada 120 Hz kullanmak için Full HD Plus ya da HD Plus olarak telefonun ayarlarını seçmeniz gerekiyor. Şöyle bir düşünecek olursak, hem AMOLED bir ekran olması hem mükemmel çözünürlük sunması 120 Hz ile beraber renkleriyle olsun çok güzel bir panele sahip ki Samsung zaten panel tarafında oldukça gelişmiş bir marka. Doğal olarak burada da şu an piyasadaki en iyi paneli bizlere sunuyor. Ben panelden oldukça memnunum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Telefonun kullandıkça acaba S20 Plus mı almalıydım diye
bir düşündüğüm zamanlar oldu. Acaba bir tık daha büyüse deneyim daha iyi olur muydu diye düşündüm, düşünmedim değil. İlerleyen süreçte biraz daha telefonu test edeyim, bunlar üzerine ayrıca da konuşuruz. Şimdi panelin hemen alt tarafında gömülü bir şekilde gelen parmak izi algılayıcısı mevcut. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Başlangıçta parmak izi algılayıcısının yerini nasıl tutturacağım diye bir düşünseniz, bir kaygılansanız bile hiç bu tarz bir problem yaşamıyorsunuz. Zaten telefon tam olarak elinize oturduğu zaman yerine alışıyorsunuz. Bir de zaten ekranda nereye basacağınıza dair de bir bölüm gösterilmiş. Gayet akıcı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ayrıca tabii ki ön kamera sebebiyle yüz tanıma özelliği de var. O da çok iyi bir şekilde çalışıyor. Çok büyük bir güvenlik beklemeyin buradan, her telefonda olduğu gibi, ama gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ve böylece benim için en önemli konuya da geçiş yaptık. S20'yi alma nedenlerimin başında geliyor. Kamera. Samsung S20'nin kamerasını oldukça beğendim. Hatta kimi noktalarda beni fazlaca şaşırttı. Şimdi öncelikle pek çok kişi şunu sorabilir. Samsung S20 yerine S20 Ultra'nın kamera özellikleri daha gelişmiş. Evet, doğru. Fakat burada ben kendi bütçemi de değerlendirerek ne tarz özelliklere ihtiyacım var, bunları değerlendirerek bir karar aldım ve bu yüzden S20'ye geçiş yaptım. Tabii ki S20 Ultra'nın da S20 Plus'ın da kamera tarafında sağladığı bazı avantajlar var. Birincisi, tabii ki özellikle portre fotoğraf çekenler için derinlik algılayıcısı burada mevcut değil. Ya da telefonu fotoğrafa daha doğrusu zoom yapacaksanız burada da S20 Ultra'ya geçiş yapmanız kat kat daha iyi performans almanızı sağlayacaktır. Fakat benim için bunlar çok önemli değildi. Burada kendi kullanım alışkanlıklarınızı değerlendirerek bir karar almanız daha da sağlıklı olacaktır. Menü arayüzü gayet güzel, akıcı bir şekilde çalışıyor. Bizlere güzel özellikler sağlıyor. Burada 3 farklı lensi de kullanabiliyorsunuz. Ben fotoğraf kısmından fazlasıyla memnun kaldım. Burada özellikle Pro moda geçiş yaptığınız zaman bize çok fazla esneklik sağlıyor. Hem RAW fotoğraflar çekmek hem de pek çok ayarları kişiselleştirmek olsun, beni oldukça memnun etti. Çekmiş olduğum her fotoğrafta telefondan oldukça memnun kaldım. Her seferinde Samsung S20 beni şaşırttı. Gerçekten şaşırttı. Burada fotoğraflara küçük bir keskinleştirme yapıyor. Bunu fark ettim. Fakat şöyle ki, bu keskinlik olması kötü bir şey anlamına gelmiyor. Ki pek çok gösterdiğim kişiye tarafsız bir şekilde sizce bu fotoğraf mı güzel, bu fotoğraf mı dedim. Hatta Instagram'dan da anket yaptım. Pek çok kişi Samsung S20 ile çekilmiş fotoğrafı beğendi. Ve ben de açıkçası oldukça beğendim. Hem RAW çekiyorum hem düzenlenmiş fotoğrafı bana veriyor. Doğal olarak hem fotoğraf düzenlemede bana esneklik sağlıyor. İstersem de uğraşmayıp kendi çıktısını kullanıyorum ki genelde bunu yapıyorum. Yani burada fotoğraf kısmında oldukça memnun kaldım. Özellikle geniş açıdaki performansı da beni ekstra şaşırttı. Çünkü gayet güzel. Olayın video kısmında ise yine aynı şekilde oldukça memnun kaldım. Çok güzel bize bir video veriyor. 8K'da çok böyle bunu aramadım çünkü çok fazla yer kaplıyor ve hala bence kimi noktalarda geliştirilmesi lazım. Fakat 4K'daki keskinliği, netliği, renkleri çok ama çok güzel. Arka kamera zaten güzel. Özellikle ön kamerada ben çok fazla şaşırdım. Çünkü ön kamera performansı gayet iyi. Yani gayet iyi. Hatta şöyle ki, telefonun kamerası üzerine ilerleyen süreçte ayrı bir videoda yapayım istiyorum. Çok detaylı bir şekilde bu bütün tecrübelerimi size aktarayım. Neredeyse bir aydır fotoğrafları biriktiriyorum. iPhone 11 Pro ile kameralarını karşılaştıracak bir videoda gelecek. Düşünecek olursak olayın kamera tarafında hiçbir problem yaşamadım. Oldukça memnun kaldım. Beklediğim şeyleri bana fazlasıyla sağlıyor. Fiyatına göre de değerlendirdiğimiz zaman bence bu fiyat aralığında şu an piyasadaki en iyi kameraya sahip telefon. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Mikrofon da gayet güzel bir şekilde çalışıyor demiştik. Buna ek olarak üzerindeki hoparlörleri de gayet güzel ses veriyor. Dolgun bir ses mevcut. Ses yüksekliği de gayet iyi. Ayrıca burada Samsung'u da tebrik etmek istiyorum. Telefon hemen üst tarafındaki şu küçücük bölüme hoparlörleri araya sıkıştırmışlar. Bu da istenilince çeltiksiz tasarımda güzel işlerin nasıl yapılacağını da bence bizlere gösteriyor. Şimdi burada küçük bir eleştirim olacak. Yaşadığım olumsuz bir deneyimden de bahsetmek istiyorum. Hem de Samsung'a bir geri dönüş yapmış olurum. Şöyle ki, Instagram için bir story hazırladım Adobe Premiere'de. Doğal olarak videonun çıktısı dikey. Bu videoyu telefona aktardığım zaman videonun formatını bir türlü desteklemedi. Başta formatta problem var sandım. Fakat sonradan fark ettim ki bu çözünürlük oranını telefon desteklemiyor. Fotoğrafta sıkıntı yok fakat o çözünürlükteki dikey videoları desteklemiyor.
Doğal olarak da başta şaşırsam da böyle bir problem yaşadım. Hani bunun yazılımla çok basit bir şekilde çözülebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çözülürse çok güzel olur çünkü daha kaliteli storyler bu sayede paylaşabilirim. Belki arada teknik bir problem de yapmış olabilirim. Hani bundan da emin değilim şimdi. %100 emin konuşamıyorum. Ama en azından bunun geri dönüşünü de yapmış olayım çünkü böyle bir şey yaşadım. Teknik özelliklerde telefon üzerine söyleyecek çok fazla şey var. Fakat bu bir inceleme değil. Böyle çok detaylı bir şekilde işlemciye vesaire değinmek istemiyorum. Burada deneyimlerimden size bahsetmek istiyorum. Ben telefonu kullandığım süre boyunca herhangi bir donma ya da kasma gibi problem yaşamadım. Zaten üst segment bir telefon. Yani telefon gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Sadece bir kere bir gimbal'ın uygulamasını bağlarken bir hata verdi ve bir telefon kastı. Bir tek bu problemi yaşadım ama o da yüksek ihtimalle uygulaması da iyi geliştirilmemiştir diye tahmin ediyorum. Doğal olarak o da telefon bazlı değildi yüksek ihtimalle. Yani burada hiçbir problem yaşamadım. Pek çok kişinin yaşayacağını da düşünmüyorum. Telefon ile çok uzun süre oyun oynarsanız ya da kamerası çok uzun süre açık olursa burada telefon ısınıyor. Özellikle ben bu testleri yapmış olduğum zaman İzmir sıcağında bunları yaptım. Doğal olarak ısınması birazcık telefonda oldu, ısındı. Bu da gayet normal. Böyle çok telefon yanar cinsten değildi ama ısındı. Doğal olarak bunu da paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu deneyimleri uzun vadede yapmak lazım. Mesela kışın nasıl olacak? Hani bunlar da var. Pil tarafında ise bir günü rahatlıkla götürdüğünü söyleyebilirim. Burada tabii ki kullanım alışkanlıklarınız, arka plandaki açık uygulamalar, ekranın çözünürlüğü gibi pek çok faktör var. Fakat ben burada ortalama bir kullanımda, arada bir oyun oynarken 120 FPS'lik bir çözünürlükte, daha doğrusu kare hızında telefonu bir gün çok rahat bir şekilde kullandım. Tabi burada pil konusunda çok daha iyi bir performans istiyorsanız S20 Ultra daha da iyi özellikler sunacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer ki çok da oyun oynayan birisi değilseniz S20 ile 1,5 günü çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Şimdi telefonu aldığım zaman ben beraberinde şöyle bir kablosuz Samsung'un orijinal standıyla beraber aldım ve kablosuz bir şekilde telefonu hep bu şekilde şarj ettim. Dedim ki kendi adaptörünü çıkarmayayım, zaten masada kullanıyorum. Bir de bildiğiniz üzere pandemi dönemine denk geldi. Doğal olarak gerek yok diye düşündüm. Bir de üzerinde hızlı şarj yazdığı için aynı ürünü açmayayım diye düşündüm. Fakat birkaç gün kullandıktan sonra fark ettim ki adaptörün üzerinde aslında hızlı şarj değil, süper hızlı şarj yazıyor. Doğal olarak çok daha hızlı bir şekilde şarj ediyormuş. Yani ikisi aynı değilmiş. Doğal olarak hızlı şarjın bir üstü süper hızlı şarjmış. Ben bunu o süreçte yeni öğrendim ve şunu da söyleyebilirim ki gerçekten de süper hızlı şarj ediyor. Burada USB-C tipi bir girişi var. Telefonu da yine aynı şekilde. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bu adaptörün kutusundan beraberinde çıkıyor olması oldukça güzel bir haber. Hani böylece ekstradan hızlı bir adaptör almak ile uğraşmıyorsunuz. Şimdi ise birazcık arayüz üzerine konuşalım istiyorum. Belli başlı notlar aldım. Bunları sizlerle paylaşayım. Telefonu aldığınız zaman sol tarafı Bixby arayüzüyle beraber geliyor. Bu bana çok fazla kullanışlı gelmedi. O yüzden ben bir süre sonra hemen kaldırdım ve kendi istediğim şeyleri yükledim ki o bölümü boş bıraktım. Fakat Samsung'un Edge panelini çok fazla beğendiğimi söylemek istiyorum. Hemen ekranın sağ tarafındaki bölümü öncelikle nerede kullanmak istediğinizi belirliyorsunuz ve burada belirledikten sonra parmağınız ile sürükleyerek burada özel olarak eklediğiniz uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bu arada sağ tarafa sürüklediğiniz zaman burada akıllı seçimde ekran almak için de ya da bu bölümü geliştirebiliyorsunuz kendiniz. Bu bölüme başlangıçta alışamadım. Yani birazcık vakit ayırırsanız ve kendinizi buna alıştırırsanız oldukça kullanışlı bir arayüz olmuş. Bunu hem sağa hem de sola da ekleyebiliyorsunuz kendi alışkanlıklarınıza göre. Burada Edge kontrol panelini oldukça beğendim. Buna ek olarak ise Edge aydınlatma var. Bunu da oldukça beğendim. Özellikle iPhone'dan geçiş yaptığım için belli başlı kişiselleştirmedeki bu Android'in güzel yanları, Samsung'un güzel yanları olsun benim oldukça hoşuma gitti. Dediğim gibi Edge aydınlatma ile bildirimleri telefonun köşesinden uygulamaya özel renklerle görüyor olmak ve bunu üçüncü parti uygulamalarla değil, Samsung'un kendi içerisinden gelen gayet temiz bir şekilde çalışan, reklamsız, problemsiz uygulamayla çözmek çok güzel. Doğal olarak bunu oldukça beğendim. Ve burada şunu da söyleyebilirim ki Android'i özlemişim. Evet, telefonu kişiselleştirmek olsun, sağladığı seçenekler, özgürlük olsun gayet güzel. Bunlar kullanıcı deneyimini iyi hale getiriyor. Genel olarak değerlendirecek olursak telefonun panelini, kamerasına,
tek elle kullanılabilen bir telefon olmasının boyutuyla çok taşınabilir, ekran oranının çok iyi olması, %89'luk bir çerçeve oranı var. Tasarımı olsun. Deneyimlerim oldukça iyiydi ve fikirlerim bunlardı. Elbette ki telefonu kullandıkça daha üzerine konuşulacak pek çok şey var ve bunları da ilerleyen süreçte yeni videolarda sizlerle paylaşacağım. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Destek olmak adına videoyu beğenmediyseniz hala beğenmeyi de unutmayın. Elbette ki telefon üzerine konuşsak daha saatler sürecek bir video burada hazırlayabiliriz. Ama ilerleyen süreçte şöyle bir uzun kullanım testi de yapalım istiyorum. Bakalım nerede nasıl problemler yaşayacağım, nasıl olacak. Bunlar üzerine konuşacağız. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum ki eğer ki kendinizi video konusunda YouTube'da, montajda ya da sokak fotoğrafçılığında geliştirmek istiyorsanız videonun açıklama kısmında hazırlamış olduğum çeşitli eğitim setlerinin linklerini göreceksiniz. Bunlara bakarak eğitimlerden yararlanabilirsiniz. En azından bu alanlara ilginiz varsa faydalı olacağını düşünüyorum. Buna ek olarak ise ilerleyen süreçte iPhone 11 Pro ile Samsung S20'nin kamera karşılaştırması gelecek. Buradaki geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Çünkü bu içerikleri üretme konusunda geri dönüşleriniz çok büyük bir motivasyon oluyor. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.